Merhabalar. Bugün 18 Şubat 2024. Dünkü furyadan sonra bugün gündem oldukça hafif. Sadece 5 haberimiz var. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Büyük teknoloji seçimlerde aldatıcı yapay zekaya karşı harekete geçme sözü verdi. Bu yıl ABD, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerde 4 milyara yakın insanın oy kullanacağı tahmin edildiğinden konu iyice gündeme oturdu. OpenAI henüz GPT'yi ticari marka olarak kaydedemiyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (PTO), GPT'nin kaydolmak için çok genel bir terim olduğunu ve rakiplerin ürünlerini GPT olarak doğru bir şekilde tanımlamasını engelleyebileceğini söyleyerek OpenAI'ın üretken, önceden eğitilmiş transformatör anlamına gelen GPT kelimesini kaydetme başvurusunu reddetti. OpenAI, başvurusunda GPT'nin tanımlayıcı bir kelime olmadığını, GPT'nin tüketicilerin ne anlama geldiğini hemen anlayacağı kadar genel bir terim olmadığını savundu. PTO, 6 Şubat'taki kararında tüketicilerin GPT'nin ne anlama geldiğini bilmemesinin önemli olmadığını yazdı. Çünkü teknolojiyi kullananlar GPT'nin yalnızca OpenAI ürünlerini değil, genel bir yazılım türünü ifade ettiğini anlıyor. Üretken yapay zekanın yükselişinden bu yana diğer birçok yapay zeka hizmeti ürün adlarına GPT'yi ekledi. GPT terimi, ChatGPT ve yapay zeka modelleri GPT-3 ve daha sonra GPT-4 popüler hale geldikten sonra OpenAI ile yakından bağlantılı hale geldi. Reddit'in bir yapay zeka şirketiyle multimilyonluk içerik lisanslama anlaşması imzaladığı bildirildi. Bloomberg'e göre sözleriniz yakında yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmek için kullanılacak. Reddit ilk olarak geçen yıl Nisan ayında şirketlerden API erişimi için ücret almaya başlayacağını duyurmuştu. Sonuçta üretken yapay zeka teknolojilerinin arkasındaki firmalar büyük dil modellerini veya LLM'lerini çeşitli ortaklıklar yoluyla güncellemeye çalışıyor. Örneğin OpenAI, kendisine yapay zeka modellerini eğitmek için Business Insider ve Politico makalelerini kullanma hakkını verecek bir anlaşmayı zaten imzaladı. AI şirketi daha önce Engadget'a davanın beklenmedik olduğunu, çünkü yayınla yüksek değerli bir ortaklık için devam eden üretken görüşmeler yaptığını söylemişti. Google Gemini, yeni üretken yapay zeka platformu hakkında bilmeniz gereken her şey. Google, üretken yapay zeka modelleri, uygulamaları ve hizmetlerinden oluşan amiral gemisi paketi Gemini ile ses getirmeye çalışıyor. Gemini Pro bir hafif Gemini modeli. Gemini Ultra, Google'ın tümüyle yönetilen yapay zeka geliştirici platformu Vertex AI ve Google'ın uygulama ve platform geliştiricilere yönelik web tabanlı aracı AI Studio aracılığıyla API olarak sunulmaktadır. Google'ın Gemini Advanced olarak adlandırdığı yöntemle Gemini Ultra'ya erişim aylık 20 ABD doları tutarındaki Google One AI Premium planına abone olmayı gerektirir. Gemini Pro, Gemini uygulamalarında ve şimdilik AI Studio ve Vertex AI'da ücretsizdir. OpenAI, yalnızca davetle girilebilen topluluk forumunu duyurdu. OpenAI'ın bu hafta aldığı tek büyük haber Sora değildi. Startup, yapay zeka üzerinde tartışmak ve işbirliği yapmak için alan uzmanları ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan, yalnızca davetle girilebilen yeni bir çevrim içi topluluk olan OpenAI forumunun başlatıldığını duyurdu. Katılmak için herkes başvuru yapmaya davet ediliyor, ancak OpenAI başvuru sahiplerini inceliyor. Ek olarak OpenAI, model değerlendirmeleri, değerlendirme seti oluşturma ve hazırlık ekibinin sınır modellerinin güvenliğini sağlamak için yaptığı çalışmalara destek sağlama fırsatları aracılığıyla topluluk üyelerine OpenAI araştırma projelerini desteklemeleri için ücretli fırsatlar sunacağını söylüyor. Yapay zekanın tartışılacağı, öğrenileceği ve şekillendirileceği bir yer olan
OpenAI forumunu halka açık olarak paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Forumda çevrim içi ve yüz yüze etkinlikleri yanı sıra OpenAI modellerini doğrudan etkileyen ücretli etkinlikler de yer alıyor. Forum katılım fırsatlarını anlamlı ve samimi tutmayı ve çeşitli bakış açılarını içermeyi amaçlıyoruz. Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadar. İyi bir pazar günü diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu arada abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tanıdıklarınıza kanalımızı duyurmayı unutmayınız. Tekrar iyi günler, hoşça kalın.